Oh. Pazar sabahı kalktınız, böyle pijamalarınızla kahvaltı masasına oturdunuz ve bu videoyu izliyorsunuz diye tahmin ediyorum. En azından sizlerden aldığım geri bildirimler bu yönde. Genellikle pazar videolarını sabah kahvaltı sırasında izlediğinizi söylüyorsunuz. Eğer öyleyse afiyet olsun sizlere. Bunu da gösteriyorum çünkü büyük bir ihtimalle şu anda çayınızı yudumluyorsunuz. En azından istatistikler öyle söylüyor. Dünyada en çok çay içilen ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Kişi başı yılda 3,5 kilogram çay tüketiyoruz. Listenin ikinci sırasındaki en yakın rakibimiz İrlanda ve onun ardından gelen İngiltere bile, ki biliyorsunuz İngilizlerin çay sevgisi çok meşhurdur, yılda 2 kilogram civarında. Neredeyse bu iki ülkede yaşayan insanların tükettikleri çayın toplamını biz tek başımıza içiyoruz. Genellikle de kahvaltı sofralarında. Peki kahvaltıda o çayınızı yudumlarken hiç düşündünüz mü neden bu öğüne kahvaltı dendiğini? Ben düşündüm ve araştırdım. 374 yıl öncesinde ne buldum biliyor musunuz? Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini. Evliya Çelebi 1645 yılında Erzurum'a gittiğinde oranın yemek kültürü hakkında şu satırları kaleme almıştı. Ve yine alesseher 7 yire dahi 10'ar fafuri kahve altı taam çekilirdi. Ve hazinedar ve silahdar ve çukadar ve nişancı ve mühürdara velhasıl 7 iç ağaları mertebe sahiplerine 5'er sahan kahve altı taam çıkıp anlarla cümle iç ağaları tahtel kahve fütur ederlerdi. Bu cümlelerden tam olarak ne anlatmak istediğini anlayamamış olsak da şunu fark ediyoruz. Tam 3 kere kahvaltı diyor. Kahve altı ya da tahtel kahve şeklinde. Seyahatnamenin bu sayfalarında sabahları yani alesseher kahveyle beraber yenilen hafif bir yemekten, bir öğünden bahsediliyor. Bakın çayla beraber değil. Çünkü çay çok daha eski bir içecek olmasına rağmen Anadolu topraklarına çok daha sonraları geldi. O dönemde sabahları herkes kahve içiyordu. İlk kez Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bu şekilde kahve altı olarak tarif edilen öğünün ismi de yüzyıllar içerisinde kahvaltıya dönüştü. Aynı yüzyıllar içerisinde bizler çay bitkisiyle tanışıp onu kahveden çok daha fazla sevsek de sabahları yediğimiz öğüne kahvaltı demeye hala devam ediyoruz. Bu uzunca girişi yapmaktaki amacım sizlere kahvaltıya benzer yeni bir kelimeyi takdim etmek. Kahvuyku. Boşuna sözlüklere falan bakmayın çünkü bu kelimeyi Evliya Çelebi'den de biraz ilham alarak tamamen ben uydurdum. Kahvaltı eşittir kahve ile yenilen yemek demiştik. Kahvuyku kelimesini de şöyle tanımlayabiliriz. Kahvuyku eşittir kahve sonrası uyku. Tabii böyle durup dururken sadece bir kelime uydurmaya çalışmıyorum. Sizlerin gün içerisindeki verimliliğinizi çok arttıracak, belki de 2'ye katlayacak, bir günü 2 gün kadar verimli hale getirebilecek bir teknik önerisinde bulunacağım. Öğle saatlerinde küçük bir fincandan hızlıca bir kahve içip hemen ardından 23 dakika uyumanızı tavsiye edeceğim. Bir dakika, şimdi kahve aslında uyku kaçırmaz mıydı? Hatta belki de o yüzden sabahları kahve içilmez miydi? Uyku sonrası ondan mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde uzaklaşabilmek için. Evet, bu doğru. Ancak kahve hemen uykunuzu kaçırmaz. Onun içindeki kafeinin önce midenize sonra da bağırsaklarınıza inmesi gerekir. Oradan da kanınıza karışıp beyninize ulaşması. İşte tüm bu süreç yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bu sırada bir de bilincinizi kapatabilmeyi başarabilirseniz, yani kısa bir uyku çekebilirseniz, bir şekerleme yapabilirseniz uyanınca kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Nereden mi biliyorum? Bunu her gün olmasa da her fırsatta uygulamaya çalıştığım için. Dolayısıyla bizzat bu tekniği uygulayan birisi olarak sizlere bazı püf noktalarını da aktaracağım. Ama önce neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuzdan bahsetmek istiyorum biraz. Bizler biyolojik olarak güneşin hareketlerine senkron bir şekilde yaşıyoruz ve bu esnada özellikle öğle saatlerinde bir de böyle yemek falan yediysek üzerimize sonrasında büyük bir ağırlık çöküyor. Aslında o ağırlığın bir adı var. Adenosin. Adenosin salgılıyoruz ve bu küçük moleküller beynimizdeki reseptörlere bağlanıyor. Bir fişi prize takmak gibi düşünebilirsiniz. Adenosin fişini reseptör prizine takınca beynimize ağırlık çökmüş oluyor. Bir prize fişi taktığınızda oradan enerji çekmeye başlar ya, işte adenosin de adeta beynimizin bu şekilde enerjisini çekiyor. Ve işin ilginci, bunun önüne geçemiyorsunuz çünkü adenosin salgılanması beynimizin faaliyetlerinin çok doğal bir sonucu. Beynimizin faaliyetleri bu şekilde gün içinde devam ettikçe
nöronlar da yavaşlamaya başlıyor. Peki kahvenin tüm bunlarla ilişkisi ne? Kahvenin içindeki kafein kimyasal olarak neye benziyor biliyor musunuz? Adenosine. Yani o fişlere. Dolayısıyla kahve içip de beynimize kafein gönderdiğimizde birbirine çok benzeyen bu iki moleküller beyindeki o reseptörlere bağlanmak için adeta birbirleriyle bir yarışa girişiyorlar. Oradaki reseptörlerin bazılarına adenosin, bazılarına da kafein bağlanıyor. Ama kafein sahte bir fiş, oradan enerji çekmiyor. Dolayısıyla nöronların yavaşlama süreci yavaşlıyor. Bizler de en azından bir süre daha kendimizi daha iyi hissediyoruz. Peki gün boyunca mecburen ürettiğimiz ve beynimizin işleyişini yavaşlatmaya başlayan bu adenosinleri engellemenin başka bir yolu yok mu? Tabii ki var. Uyku. Uyku çok doğal bir temizleyici. Zaten o yüzden uyku eksikliğinde uykusuzken de beynimizin yavaşladığını fark ederiz. Hani çok çalıştığımızda yeter artık beynim almıyor falan diyoruz ya. İşte aslında o sırada beynimizdeki bütün reseptörler, bütün prizler o fişlerle doldurulmuş durumda. Hepsine adenosin takılmış ve onları temizlemek için de uyumak gerekiyor. Özellikle gün içerisinde bu yavaşlamanın doruk noktasına ulaştığı öğle saatlerinde. Uyku sırasında bu temizlik yapılırken uykunun hemen öncesinde bir de kahve içerseniz zaten uykuyla temizlenecek olan o reseptörlere 20 dakika sonra bir de kafeinleri bağlayıp ondan sonra üretilecek adenosinlerin bağlanacak hiçbir yer bulamamasını sağlamış olursunuz. Yani hem temizlik yapmış olursunuz hem de kirlenmeyi geciktirirsiniz. Şimdi ben bunları böyle çok sokak ağzıyla, fişlerle, prizlerle falan anlatıyorum ama bunu kanıtlayan, bunu destekleyen pek çok bilimsel çalışma da var. Mesela 1997 yılında yapılan bir çalışmada, bir deneyde daha doğrusu, denekler 3 gruba ayrılmışlar. Bir gruba kahve içirilmiş, bir gruba da kahve niyetine kafeinsiz kahve verilmiş. Yani aslında plasebo etkisi ölçülmeye çalışılmış. Üçüncü gruba da kahvuyku yaptırılmış. Yani önce kahve içirilip ardından 15 dakika uyutulmuş. Sonra da öğleden sonra bu 3 gruba bir sürüş simülasyonu yaptırılmış. Bir aracı sürerken dikkatlerini ne kadar verdikleri, ne kadar az hata yaptıkları ölçülmeye çalışılmış. En çok hatayı kafeinsiz kahve içenler yapmış. Yani kahve içmek bir plasebo etkisi değil. Zaten kahve içenler daha az hata yapmışlar. Bu şekilde kahvenin sadece psikolojik olarak insanları ya herhalde bunu içersem biraz daha dikkatli olurum gibi bir sonuca sürüklemediği de kanıtlanmış olmuş. En az hatayı yapanlarsa kahvuykucular. Tabii bilimsel çalışmada onlara kahvuykucu değil, kahve içip 15 dakika uyuyan grup diyorlar. Ama nereye varmaya çalıştığımı herhalde anladınız. Bu yapılan tek araştırma, tek çalışmada değil. Mesela Japonya'da yapılan bir başka araştırmaya göre hafızaya olan etkileri de ortaya konulmuş. Yani bu teknik hem sübjektif olarak benim üzerimde işe yarıyor hem de yapılan araştırmalarda bununla ilgili pozitif sonuçlar alınmış. Şimdi gelelim bu tekniği uygularken kullanabileceğiniz bazı püf noktalarına. Ben bu tekniği uygulamaya başladığım ilk zamanlarda böyle her zamanki gibi koca bir fincan kahveyi bitirmeye çalışıyordum ama tabii sadece bunu bitirmek 15 dakikamı aldığı için sonrasında yatıp uyumaya çalışırken artık kafeinin etkilerini beynim hissetmeye başladığı için bir türlü uykuya dalamıyordum. O yüzden kahveyi biraz hızlı içmek gerekiyor. Yani kahvuyku tekniğinde kullanacağınız kahve bir keyif kahvesi olmayacak. Fakat hızlı içmenin de sakıncaları var. O yüzden ben şimdilerde böyle küçük bir fincana kahvemi hazırlıyorum. Onu 15 dakika kadar bekletip ılık bir hale geldikten sonra 1-2 yudumda hepsini içip doğruca yatıyorum. Bu arada yatarken mutlaka alarmınızı hazırlayın, saat kurun. Çünkü mesele uyumak değil, az uyumak. Herkesin kendine göre bir uykuya dalma süresi vardır. O yüzden kendi sürenizi deneme yanılma yöntemiyle bulmanızı tavsiye ederim. Benim sürem 23 dakika. Bu sayıyı hem asal olduğu için çok seviyorum hem de gerçekten tam o anlarda kahve de artık kendisini, kafein de etkisini göstermeye başladığı için dinç bir şekilde kalkabiliyorum. Ama dediğim gibi herkesin uykuya dalma süresi birbirinden farklı olabilir. Şimdi bazılarınız da diyecek ki ben o kadar kısa bir süre içerisinde mümkün değil uykuya dalamam. Olsun, uykuya tam olarak dalamasanız bile mutlaka en azından gözlerinizi ve bilincinizi kapatıp o süreyi geçirmeye çalışın. İnanın işe yarayacak. 15 ila 25 dakika arasında bu denemeleri yapabilirsiniz. Eğer mümkünse tabii uzanmanızı tavsiye ederim ama değilse hafta içi yapıyorsanız, öğrenciyseniz, çalışansanız ayakta bile, uzanmadan bile daha doğrusu oturduğunuz yerde ya da işte sırada filan
bu işi yapabilirsiniz. Ben öğrencilik yıllarımda sabahçıydım, hiç unutmuyorum. Pek çok kez öğlenleri evime otobüsle dönerken şu yukarıda tutamaçlar vardır ya, oraya böyle kolumla asılıp ayakta uyuduğumu hatırlıyorum. O kadarlık bir kısa uykuya dalış bile insanların kendisini yenileyebilmesi için yeterli oluyor ve öğleden sonraki performansınızı arttırıyor. Ama bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Kısa bir uyku olması gerekiyor. 30. dakikada insanın beyni derin uyku aşamasına geçiyor ve artık o noktadan sonra kalksanız bile, uyanmaya çalışsanız bile çok kötü hissedebilirsiniz kendinizi. Artık döngüyü tamamlamanızı tavsiye ederim o noktadan sonra. 1,5 ya da 2 saatlik döngünün ardından kalkmak daha doğru olur ama bu kez de gece uykunuz bundan etkilenebilir. O yüzden 15-25 dakika arasında çok hafif bir uyku olmasına dikkat edin. Bir yandan bunları söylüyorum, bir yandan uyku hassas bir mesele. Ben bu konunun uzmanı değilim. Eğer uykuya dalma, uyku zorlukları yaşıyorsanız mutlaka bir uzmanına danışın. Benim burada verdiğim şeyler sadece gerçekten bilimsel olarak tabii kanıtları da olmakla beraber kendi sübjektif deneyimlerime dayanıyor. Öte yandan bu yeni tekniği, kahve uykuyu bir kenara bırakalım. Sadece bu şekilde yapacağınız kısa bir uyku, yani kahve içmeseniz bile yapacağınız kısa bir uykunun bile sağlığa ne kadar çok faydalı olduğunu biliyoruz. Onun hafızaya, motor becerilere, karar verme yeteneklerine, algıya ne kadar pozitif katkılar sağladığı defalarca bilimsel olarak da kanıtlandı. Kan basıncını düzene soktuğu için gün içerisinde giderek artan stresi de azaltma yönünde fayda sağlıyor. Dolayısıyla öğle saatlerinde dalacağınız bu kısa, öz ve az uykuya öncesinde bir de ılık ve az bir kahve eklerseniz kendinize gün içerisinde bir gün daha açmış olabilirsiniz. Öğleden sonra sanki yeniden sabah kalkmış kadar zinde olabilirsiniz. Böyle söylemesi kolay, denemesi çok daha kolay. Özellikle de bugün. Tabii hala bu videoyu pazar günü sabah kahvaltıda izlediğinizi varsayarak konuşuyorum. Eğer gerçekten bu doğruysa, şu anda pazar sabahı kahvaltıda bu videoyu izliyorsanız, gelin bugün öğle saatlerinde hep beraber bir kahve içelim ve sonrasında da o kısa uyku deneyini yapalım. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde başlattığı o kavramsal icatlara bir yenisini ekleyelim. Güzel bir kahve uyku çekelim.